Çoğunuzun daha önce görmediği patlıcan mezeleri yapacağız. Ama patlıcandan önce evinizdeki derin tencerelerden bir tanesini hemen ocağın en yüksek ısısında çalışan tarafına koyuyorsunuz ve biraz su ekliyorsunuz. Su ısınana kadar hemen patlıcanı. Bu arada saat gece 1. Yine bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bütün vampirlere selam olsun. Normal patlıcanla da yapabilirsiniz. Böyle bostan patlıcanıyla da yapabilirsiniz. Tamamen soymanız gerekiyor. Patlıcan severler bu tarifleri kaçırmasın. Şöyle bir parmak kalınlığında kesiyorum. Hepsi hemen hemen aynı olmasına dikkat edin. Bakın bir parmak kalınlığı ölçüm. Dikkat edin. Ne çok kalın ne çok ince. Tam bir parmak kalınlığında. Su kaynayana kadar patlıcanlara tuz, limon lezzet vermesi için, ayrıca renginin de güzel olması için. Su kaynamaya başladığı anda soya sosu 2 yemek kaşığı soya sosu. Hiç fark etmez, çekirdekleriyle birlikte olabilir. Yarım limon, 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Elma sirkesi olsa kokmaz. İstediğiniz herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz ama. Su. O kaynayana kadar bir tane patlıcanı alıyoruz. Hemen ortasını. Bakın şimdi. Şu içlerini başka bir tarifte kullanacağız. Bu ayrıldı. Esasında ayrılmaması maktul olanı. Devam edelim. Başka bir aparat kullanalım. Belki bunda kopmaz. Şimdi anlayacağız. Diyelim ki aparatınız yok. O zaman bıçak yardımıyla hemen ortasından bıçak yardımıyla böyle keseceksiniz. Kaynamaya başladığı anda hemen patlıcanlar içine. Bir tabak bırak. Patlıcanlar içinde kalsın. Patlıcanlar suyun altında kalması için bir tabak kullandık. Kapağını kapattık. 10 dakika boyunca orta ateşte pişiriyoruz. Bu kalan patlıcanları diğer meze için kullanacağız. Yine biraz tuzlayalım, rengi kaçmasın. Zeytinyağı. Zeytinyağını kullanacağız. Hiç merak etmeyin. Bolca kullanabilirsiniz. Ve bu köşede diğer meze için sırasını beklesin. 8, 9, 10 dakika sonra beraber açıyoruz. Bana sorarsanız yeterli olmuştur. Şu hata mesela. Evde sıkıntı olmaz ama ben bunu Barbaros'la birlikte Paraguay Ligi'nden maç seyredeceğiz ama iş yerinin menüsü için yapıyorum. Menülerini kuruyoruz. Eğer iş yeriyseniz muntazam olmalı. Bu olmaz. Kırılmamalı. Ama evde olur. Bu suyu akana kadar 4-5 dakika köşede beklesin. Çiçek yağı ne kadar bol olursa o kadar rahat kızartırsınız. Ama isteyen çok bol yağda kızartmaya da bilir. İlk başta şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı un. Herhangi bir krema evdeyseniz kullanmayabilirsiniz ama dediğim gibi ben bir iş yeri için menü oluşturduğum için bugün hem çalışıyoruz hem de maçı izleyeceğiz. Bir paketin 1/3 kadar krema, sodanın yarısı. Şimdi deneye yapıyoruz. Miktara göre oran değişebilir. Bakın aynen böyle olmalı. Ne çok koyu ne çok sıvı. Kaşıktan akmalı ama akarken kopmamalı. Galeta unu.
Biraz zenginleştirmek için susam, çörek otu. Evde yapanlar bu çörek otunu susama atmak zorunda değil. İş yeri diye bunu atıyoruz. Şu kızaranları artık alabiliriz. Hemen şöyle alalım. Hem çörek otu susama bulansın. Şaşırdınız değil mi? Böyle bir şey beklemiyordunuz. Susam biraz. Çörek otu. Bunlar hep taban değerini artırmak için. Evde yapmasanız da olur. Tuz. Ama yaparsanız mutfakta şef mi var derler. Nasıl gözüküyor? Eğer bir yere gittiğiniz zaman bir şeyler yudumlarken karşınıza böyle bir tabak gelirse adı da susamlı patlıcan kalamar, vejetaryen kalamarı diye geçerse bilir ki bu tarifi biz o menüye koyduk. Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Çok şık oldu. Değişik bir tarif oldu. Hemen ikinciye yine değişik bir patlıcan tarifi mezesi yapalım. Ara sıcağı mezesi, artık adını ne koyarsanız. Ocağın altı yine en güç şekilde yanıyor. Yine derin bir tava. Derin tava burada daha önemli. Burada sadece 3 parmak kalınlığında su kullanacağız. Tabi tavanıza göre, tencerenize göre değişir ama 3-4 parmak yeterli. Aduket! Bu kelimenin anlamını bazıları için çok değerlidir. Aduket. Bir devre damga vurmuştur. Street Fighter. Bakın yine ön tarafını ve arka tarafını patlıcanın kesiyoruz. Daha sonra yine patlıcanın hiçbir kabuğu kalmamalı. Hemen hemen aynı başladık ama çok farklı bir tarif yapıyoruz. Tamamen patlıcanı soyduğunuza emin olduktan sonra şöyle bakıyorum ve sadece şöyle delikler atmamın yeterli olacağına inanıyorum. Ve 15 dakika boyunca buharda pişmesine izin veriyorum. Ocağımın altını su kaynadıktan sonra kısıkla ortanın arasına getiriyorum ve 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Tam 15 dakika oldu. 15 dakika sonra şöyle alalım. Bir sıcağı çıksın. 1, 2, 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı. İlk defa yapanlar teflon tava kullanırsa çok daha iyi olur. Bakın görüyor musunuz? Bıçağı daha bastırmadan içine doğru giriyor. Yani 15 dakika yeterli. Şöyle ikiye keselim. Şurada çekirdekli bölümü daha kaldığını görüyorum. Bunu da çıkartacağım. Bakın bunu da alıyorum. Kesinlikle bırakmıyorum içinde. Türk insanına bu kadar kötü ürünü nasıl reva görüyorsunuz? Siz evinize sokmadığınız şeyleri nasıl bizim insanımızın, yani bizlerin yemesini hak görüyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Burada da bazı saflar yazıyor. Yok o patlıcanları eşekler yiyor. Yok şunlar yiyor, bunlar yiyor. Ulan Kamil, ben mi yetiştiriyorum? Satan utanmayacak da ben mi utanacağım? Ama her zaman eninde sonunda halk kazanır. Şu 1, 2, 3 yemek kaşığı soya sosu. Şöyle 1 yemek kaşığı elma sirkesi. 2 çay kaşığı şeker. 1 çay kaşığı zeytinyağı. Balzamik sirkesi olan mutlaka kullansın. 1 yemek kaşığı. Şeker tamamen içinde erisin. Tamamen erisin. 5 dakikada kızarıyor. Bol bol sosundan süreceğiz. Bol bol. Rengi kahverengileşmeye başladığı anda anlıyoruz ki yeterli sürdüğümüz sos. Şimdi bakın. Bu çelik tava olduğu için yapışma yapıyor, görüyor musunuz? Teflon tava çok daha rahat edersiniz demiştim size. O zaman şöyle biraz daha kazıyarak çevirelim. Çevir. Sosla. Burada ne kadar sos o kadar lezzet. Bakın ne kadar çok sürdüm, farkında mısınız? Sosun miktarını görüyor musunuz nasıl azaldı? Bu arada biraz maydanoz. Burada Frank soğanı çok yakışır. Ama burada evde yaptığımız için maydanozla idare ediyorum. Hemen köşede sırasını beklesin. Artık tabağımızı yapalım.
Ben burada tadım tabakları yapıyorum. Bak dikkat edin. Daha şık tabaklar yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bir tık az geldi gözüme. Ortasına alalım. Lezzetli olsun. Üstüne maydanoz. Ve mutlaka buna susam. Bak bunda susam olması şart. Mutlaka susam. Ve şu yanlardan biraz zeytinyağı üstüne. Evet. Nasıl gözüküyor? İster sıcak, ister soğuk yiyebilirsiniz. Sıcak olduğu zaman ara sıcak, soğuk olduğu zaman da soğuk şekilde yiyebilirsiniz. Dolapta 2 gün boyunca bekletebilirsiniz. Ocak şu anda kısık ateşte. Şöyle yarım yemek kaşığı tereyağı. Biraz zaman ihtiyacım olduğu için. Bu arada bakın zeytinyağını kullanacağım demiştim, hatırlıyor musunuz? Hemen zeytinyağı böyle. Evet işte bu. Şurada firareden var. Bunu hemen alalım. Şimdi normalde bunları rendeleyebilirsiniz veyahut da bunları makineden geçirebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem bunları şöyle küçük küçük kesmeniz. Böylece bütün suyu içinde kalıyor. Bunlar da oyunun içine. Tuz. Çay kaşığının ucuyla karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şöyle 2 çay kaşığı kekik ama kırarak bütün aroması çıksın. Karıştır. Ve kavrulması için şöyle 3-4 dakika bırak. İlk tercihiniz tulum peyniri olmalı. İkinci tercihiniz lor olmalı. Yağsız lor. Üçüncü tercihinizde mecburiyet kalırsanız beyaz peynir. Şöyle sert, kaliteli beyaz peynir. Eğer tulum peyniri veyahut da lor peynirim olsaydı patlıcanla birlikte karıştırıp atacaktım. İçinde eriyip kaybolacağı için beyaz peyniri katmadım. Böyle ezip büyük parça halinde köşede bekletiyorsunuz kavrulana kadar. 4-5 dakika kendi kendine kavrulduktan sonra çörek otu şöyle 2 çay kaşığı kadar, 1 çay kaşığı susam, hatta 2 çay kaşığı olsun. Kavrulsun, lezzet versin. Çörek otuyla susamın kavrulmasına izin veriyorum. Dereotu ne kadar ince o kadar lezzetli. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Şimdi dereotunu bakın ince ince kestikten sonra şöyle bir tutamını köşeye ayırıyorum. Tamam mı? Ocağın altını kapatıyorum. Peyniri bu safhada katıyorum. Dikkat edin. Eğer tulum peyniri veyahut da lor peyniri olsaydı patlıcanla birlikte katacaktım. Dereotu sıcağı çıktıktan sonra kattım. Böylece peynir erimiyor içinde. Hemen şöyle tabaklamaya başlıyorum. Şöyle bir yay. Tabağı iyice yaydıktan sonra ayırdığımız dereotu, yine susam. Ben susamlı patlıcan kalamardan başlayacağım. Şunu görüyor musun? Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Bunu hak ettik. Nasıl gözüküyor? Tablo gibi. Şunun patlıcan olduğuna inanır mısınız? Başkası olsa inanır mı? Bence inanmaz. Açın ağzınızı. Kalamar gibi durmuyor mu? Tadı muhteşem. Şov. Bu acayip bir şey ya. Yani bunu resmen bir kez daha şunu da götürmezsem. Vay be. Bir de şuna bakalım. Tablo gibi. Farkında mısınız? Açın ağzınızı. Bir de şunun bir tadına bakın bakalım. Buna bayılacaksınız. Çok güzelmiş. Şöyleymiş, böyleymiş demiyorum ha. Bayılacaksınız buna. Biz daha önce bu kadar lezzetli patlıcan yememişiz diyeceksiniz. Koray o kadar mı iddialı? O kadar iddialı. Şimdi bu sizi çok şaşırtacak. İnanılmaz şaşırtacak bu sizi lezzet olarak, tadı olarak. Bu kadar kolay malzemelerden nasıl bu kadar lezzetli oldu diyeceksiniz. Açın ağzınızı. Bugün gerçekten müthiş bir iş çıkardık. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. 3 parmak tekniği. Açın ağzınızı. Şunu mutlaka böyle bir tadına bakmalısınız. İzleyip hala abone olmayan vicdansızlar var. İzleyip hala abone olmuyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz.
Ama hepinizin canı sağ olsun. Bu arada Yemekler Senden meze tarifleri yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.